Koşun gelin, bugün büyük kavga var. Bir tarafta ABD'nin yenilmez savaşçısı, batırılamaz denilen uçak gemisi USS Gerald R. Ford, diğer yanda ise Türkiye'nin denizlerdeki en güçlü yumruklarından biri olan Atmaca gemisavar füzesi. Atmaca 200 kilometrenin üzerindeki menziliyle, hatta kara versiyonundan destek alırsa 400 kilometrenin üzerindeki menziliyle oldukça iddialı. Taşıdığı 220 kilogramlık harp başlığı korku salan cinsten. Denizi yalayarak ilerleyişi de tespit edilmesini oldukça zorlaştırıyor. Ama dediğim gibi diğer yanda ABD'nin denizlerdeki en büyük gücü USS Gerald R. Ford. Peki Atmaca bu uçak gemisini batırabilir mi? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bu soruyu cevaplıyoruz. Bu videoda bir de bonus konumuz olsun. Tarihte uçak gemisi batıran ilk askerin Türk olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Keşke tarihin ilk uçak gemisini bizim inşa ettiğimizi biliyor muydunuz diye başlayabilseydim videoyu. Ama maalesef son 200 yıldır bu konularda çok zayıftık. Son yıllarda ise bu durum tersine dönmeye başladı. Mini bir uçak gemisi olan TCG Anadolu gemimizi envantere aldık. Ardından uçak gemimizin inşasına başladık. Bu konuda biraz geriden geliyoruz ama savaşmak konusunda her zaman yetenekli bir millettik. Konuya tarihten bu durumu en iyi anlatan örneklerden biriyle başlamak istedim. Başta da belirttiğim gibi insanlık tarihinin ilk uçak gemisini biz batırdık. Konumuz olan uçak gemisi hızlı bir yolcu gemisinden modifiye edilerek uçak gemisi haline getirilmişti. Geminin uçak gemisine dönüştürülmeden önceki adı Ben My. Gemi zamanının en büyük ve en geniş gemisi olarak biliniyor. Çok da aktif olarak görev yaptı. İngiltere'den Batı Afrika'ya gidip Kamerun Nehri'nde Almanların Königsberg zırhlısını batırdı. Süveyş kanalı yoluyla geri dönerek yakın doğuda İngilizlerin tabiriyle iyi işler yaptı. Sonra da namlularını bize doğrulttu. Gemi mürettebatının son hatırladığı şey de bu oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Düşman savaş gemileri Akdeniz'de sahillerimizi acımasızca bombalıyorlardı. Bunlardan birisi 120 metre boyundaki dev çelik gövdesiyle İngiliz uçak gemisi Ben My. Çok güçlü toplara sahip olan bu savaş gemisinde ayrıca her an havalanmaya hazır 6 adet bombardıman uçağı vardı. Akdeniz'de dehşet saçan bu geminin daha çok can yakmadan durdurulması gerekiyordu. Bombardımandan sonra Meis adasındaki Meis limanına demirleyen İngiliz savaş gemisinin bir an önce batırılması için Topçu Teğmen Mustafa Ertuğrul harekete geçti. Emrindeki 30 askerle 7.7 inçlik nispeten güçsüz 4 ağır sahra topunu 2 ay boyunca dağlardan büyük engelleri aşarak ve top mermilerini sırtlarında taşıyarak çok zorlu bir yolculuktan sonra Meis adasının karşısındaki buruna getirdiler ve orada mevzilendiler. Yerler, hedefler belirlendi ve saldırı planları en ince ayrıntısı bile hesaplanarak yapıldı. Tarih 27 Aralık 1916'yı gösterdiğinde Teğmen Mustafa Ertuğrul toplara atış emrini verdi. 4 sahra topuyla bu iş çok zordu ama planlama iyi yapılmıştı. Geminin mürettebatı neye uğradığını bile anlayamadan dev savaş gemisi Ben My. Uçaklarıyla birlikte 36 dakika gibi kısa bir sürede Akdeniz'in masmavi sularına gömüldü. Gemiyle birlikte sayısız yelkenli gemi ve sandal da batırıldı. Geminin enkazı hala o bölgede bulunuyor. Bu büyük başarıdan sonra da Teğmen Mustafa Ertuğrul dünya savaş tarihine ilk uçak gemisini batıran Türk olarak geçti. Yani daha önce yaptık, yine yaparız demeyeceğim elbette. Ama bu ilginç bilgi de bir kenarda dursun istedim. Konuya girmeden savaşın efsanesi denilebilecek bir millet olduğumuzu hatırlayalım bu şekilde. Peki gelelim şimdi konumuza. Yerli gemisavar füzemiz Atmaca ile uçak gemisi batırmak mümkün mü? Bunun için önce uçak gemilerini ve savunma mekanizmalarını tanımak gerekiyor. Çünkü bu sorunun cevabı uçak gemisinin kendisinde gizli. Öncelikli olarak bir uçak gemisi asla yalnız dolaşmaz. Tek başına yeteri kadar kendisini koruyabilme yeteneğine sahip değil ve riske atılamayacak kadar da önemli. Çünkü hem mürettebat sayısı çok fazla hem de çok büyük maliyetlere sahip. Bir uçak gemisinin maliyeti 10 milyar doların üzerinde. Taşıdığı uçakların batmasıyla oluşacak devasa rakamı da siz düşünün. Ayrıca bazılarında 6000'den fazla personel görev yapabiliyor. Yani bir gemiyi kaybetmek her anlamda çok büyük bir kayıp anlamına gelir. Bu sebeple çevresinde 2 hava savunma korveti, 2 adet fırkateyn ve su altı savunma yetenekleriyle donatılmış en az 2 destroyer uçak gemisine eşlik eder. Bu sayı göreve göre arttırılıp azaltılabilirdi. Yani bir uçak gemisi batırmayı hedeflediğinizde aslında bir gemi filosuna karşı mücadele edersiniz. Uçak gemisini vurabilmek için de önce
Önce ona eşlik eden gemilerin savunmasını geçmek gerekir. Özellikle hava savunma fırkateynleri oldukça güçlü ve etkili silahlar taşırlar ve sadece havadan gelebilecek uçak saldırılarına değil, füze saldırılarına da karşı koyabilirler. Bir uçak gemisine saldırı yaparken aşılması en zor kısımlardan biri bu ama bitmiyor. Daha ayrıntılı incelemek için Nimitz sınıfı bir Amerikan uçak gemisinin teknik özelliklerine bir bakalım. Gemide 3184 personel var. Ayrıca 366 subayla birlikte 2800 kadar uçak bakım ve destek ekibinde bünyesinde barındırıyor. Her 20 saniyede bir uçağı fırlatabilme kapasitesi var. Geminin 100 bin kişilik bir kente elektrik tedarik etmek için yeterli elektrik üretim gücü var. Günde deniz suyundan 400 bin galon tatlı su üretebiliyor. Yani uzun süre limana yanaşmadan faaliyet gösterebilir. Daha da önemlisi Nimitz ve bu tarz gemilerin onarım yetenekleri çok gelişmiş. Saldırıda verdiğiniz hasar hızla telafi edilebiliyor. Gemide toplam 82 savaş uçağı var. Yani 2 hava üssüyle eşdeğer güce sahip. Sadece bu uçaklar bile geminin kendisini savunmasına yeterli aslında. Ama bunların yanında gemilerde bulunan silah ve füze sistemleri de etkili. Saldırdığınız zaman da filosuyla beraber bir uçak gemisi aynı anda yüzün üzerinde uçak ve füzeyi takip edebiliyor ve bunları hedef alabiliyor. Yeni nesil AESA radarlarıyla donatılan sistemler 400 kilometre ve üzeri hedef izleme yeteneğine de sahip. Yani siz bir uçak gemisine saldırdığınızda karşınızda 3 büyük engel var. Uçak gemisinde bulunan savaş uçakları, gemiye eşlik eden diğer savaş gemileri ve uçak gemisinin kendi silah ve füze sistemleri. Bunları aşmak zaten yeterince zorken bir de tasarım faktörü var. Uçak gemileri batmaları göze alınamayacak şekilde tasarlanan devasa platformlar. Tasarım olarak çok büyük bir yapıya sahip olmasının yanında gövdesi çok sağlam ve kalın çelikten üretiliyor. Daha da güçlenmesini sağlayansa alt taşıyıcı kısmının tek bir bölmeden oluşmaması. Bu kısım 100'den fazla bağımsız bölme şeklinde üretiliyor. Yani siz gemiyi savunan sistemleri aşıp da gemiyi vurduğunuzda hasar alan bölme kapatılıp kalan kısımlarla operasyona devam edilebiliyor. Bölme sayısının 100'den fazla olması da bu işi iyice zorlaştırıyor. Yani bu uçak gemisini batırabilmek için bu bölmelerin önemli bir kısmının vurulması gerekli. Peki hedef sadece batırmak mı? Tabii ki değil. Kullanılamaz hale gelmesi için pistine yeteri kadar zarar da verilebilir. Pistinden uçak kaldıramayan bir uçak gemisinin sahada bir destroyer'dan çok da farkı kalmaz. Ayrıca düşman unsura ait onlarca savaş uçağı da savaş dışı kalmış olur ve bu durum düşmanda ciddi bir güç kaybına sebep olur. Daha önce Teğmen Mustafa Ertuğrul'dan sonra da uçak gemileri batırıldı. Özellikle 2. Dünya Savaşı zamanında bunun örnekleri var. Ama o zamanlar uçak gemilerinin sahip olduğu savunma sistemleri bugüne göre oldukça zayıftı. Bir de o dönemin gemileri savaş atmosferinde hızla inşa edilip sahaya sürülen gemilerdi. Bugüne gelindiğinde bu konu o günlere göre elbette çok daha zor. Ama bir başka önemli faktör daha var ki uçak gemileri o günlere göre çok daha gelişmiş olsa da saldırı araçları da aynı doğrultuda gelişti. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani o günlerde bugünkü kadar gelişmiş, elektronik harp yeteneğine ya da nükleer desteğe sahip füze sistemleri de yoktu. Yani bugüne gelindiğinde en büyük bilinmezliklerden biri bu konu. Modern uçak gemilerinin savaş ortamında ne kadar dayanabileceği tam olarak bilinemiyor. Bu konuda tek örnek Amerika'nın kendi uçak gemisini batırmaya çalıştığı örnek. 2005'te Amerika'da bu sorunun cevabı arandı. Emekli ettikleri USS Amerika adlı uçak gemilerine yüzlerce mil açığa çekip saldırılar düzenlediler. 4 hafta boyunca füze ve bombalarla gemiyi vurdular. 4 haftanın sonunda gemi kısmen batırılabildi. Ya da Amerika bu şekilde yaptı propagandasını. Çünkü bu saldırının görüntüleri basından saklandı. Sadece en son yarı batmış halinin resmi basınla paylaşıldı. Bunu göz önünde bulundurursak bir uçak gemisinin bu derece sağlam olduğu iddiası gerçek mi yoksa yalan mı belli değil. Ama konu Amerika olunca akla önce propaganda seçeneği gelmiyor değil tabii ki. Yani bir uçak gemisinin savunma sistemlerini aşmak ve onu vurmak gerçekten zor. Söz konusu atmaca olduğunda da bu durum geçerli. Yüzlerce füzeyi aynı anda hedefe fırlatmak bu işi başarabilir. Ya da aynı anda hem atmacalarla hem somlarla hem de diğer unsurlarla çok büyük bir saldırı gerçekleştirerek bunu elbette başarabilirsiniz. Çünkü kapsamlı bir saldırı ne kadar engellense de bir noktadan sonra savunma sistemleri zayıflar ve hedef daha açık hale gelir. Tabi bu saldırı hem çok zordur hem de saldıran ülkeye çok büyük bedellere, maliyete sebep olabilir. Yani sonuç olarak sadece birkaç atmaca kullanarak bu gemileri batırmak elbette imkansız. Ama genel anlamda bir uçak gemisini batırmak çok zor olsa da imkansız değil. İnsan yapısı hiçbir şeyin yok edilmesi imkansız değildir zaten. Denizlerin altı insanların kibir dolu tavırlarla ürettiği gemilerin enkazlarıyla dolu. Yeni bir savaş çıksa bu enkazlara uçak gemilerinin enkazları da eklenir elbette. Sadece yeteri kadar fazla sayıda atmaca kullanmak gerekir ki bu sayıda oldukça fazla. Savaş anında bu mali yük göze alınır mı ya da alınması mantıklı mı bilmiyorum. O duruma göre belirlenecek bir şey. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.